Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün size YouTube kanalımızda özellikle birçok insanın kafasını kurcalayan, köpek edinmek isteyen insanın acaba bizim ailemize, evimize, bahçemize küçük ırk köpek mi uygun yoksa büyük ırk köpek mi almalıyız şeklindeki düşünceye nasıl bir çözüm bulunması gerekli olduğu, küçük ırk ve büyük ırk köpek edinmede hangi kıstaslara dikkat edilmesi gerekli olduğu konusunda bilgiler vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz dünyadaki tüm canlılar içerisinde aynı tür içerisinde, yani köpek için konuşalım, bu kadar çok ırk seleksiyonu olan başka bir hayvan türü yok. Çünkü insan eliyle seleksiyon yapıldığı için ve kozmetik algılar çok ön planda olduğu için köpek ırklarındaki çeşitlilik hiçbir hayvan türünde gözlemleyebileceğimiz bir çeşitlilik değil. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi Chihuahua da bir köpek, Great Dane, Danois da bir köpek ama fenotipik olarak baktığınız zaman birbirinden çok farklı köpekler. Bir tanesi 70-80 kilolara ulaşabilen bir köpek, bir tanesi 1,5-2 kilolarda kalabilen bir köpek ve fenotipik olarak baktığınız zaman köpek ırkları içerisinde gerçekten birbirinden çok farklı olan köpekler var. Ama büyüklük bizim için bir kıstas olmalı mı köpek seçiminde? Bu tabii ki hem tercihlerimizle bağlantılı olan bir şey hem de barındırma koşulları ve kendi hayat ritmimizle bağlantılı olan bir şey. Küçük köpek ırkına sahip olmanın avantajları nelerdir? Küçük ırklar biliyorsunuz manipülasyonu kolaydır. Küçük ırk köpek sahibi olduğunuz zaman aslında hep şöyle düşünmek gerekiyor. Köpek. Sadece boyut farklılığı var. Aslında bir Chihuahua'nın alışkanlıkları ve mental algısıyla bir Danois'ın alışkanlıkları ve mental algısı birbirinden çok farklı değil. Fiziksel özellikleri birbirinden çok farklı da olsa bu iki ırk birbirinden çok farklı olan türler değil. Aynı tür içerisindeki varyeteler sadece. Dolayısıyla seçim için küçük ırk seçmeye karar verdiğimiz zaman avantajları neler? Birincisi transport kolaylığı. Küçük ırk köpek seçimi yaptığınız zaman her yere götürmeniz, transporte etmeniz, muhafaza etmeniz oldukça kolay. Özellikle uçak yolculuklarında biliyorsunuz Boxy ile birlikte ya da muhafaza ettiğiniz Voyager ile birlikte 8 kilonun altında olan köpekler kabin içerisinde seyahat edebiliyorlar ki birçok hayvan sahibinin köpeğiyle birlikte seyahatte en büyük endişesi köpeğin aşağıda uçakta kargo bölümünde gelirken yaşama ihtimali olan travmalar veyahut da başına bir şey gelme endişesi. Yanında olduğu zaman tabii ki çok farklı bir algı oluşuyor. Dolayısıyla küçük ırk sahibi olduğunuz zaman bir uçak yolculuğunda köpeğinizle birlikte yan yana seyahat etme avantajınız oluyor. Bunun haricinde söylediğim gibi çok kolay transporte ediliyorlar. Bakımları ufak olduğu için daha kolay. Eğer işin maddi boyutuyla ilgili bir endişesi varsa kişinin, küçük ırk köpeklerin özellikle beslenme konusundaki masrafları tabii ki büyük ırklara göre çok daha düşük oluyor. Ama sonuçta bence birincil kıstas değil maddi boyutu, işin maddi boyutu. Tabii ki büyük ırk köpekler çok daha fazla egzersiz istiyorlar. Daha fazla bakım istiyorlar büyük ırk köpekler küçük ırklara göre. Muhafaza koşulları çok daha farklı olmak zorunda. Küçük ırkları dediğim gibi muhafaza etmek, egzersiz etmek çok daha kolay ama büyük ırklarda özellikle egzersiz programlarına kesin ve net olarak ihtiyaç duyuyorlar ama tüm videolarımda söylediğim gibi küçük ırklarda egzersiz olmayacak, dışarı çıkmayacak anlamı çıkartılmamalı buradan. Ama tabii ki büyük ırk bir köpek kadar egzersiz ihtiyacı yok. Bir Maltese'in egzersiz ihtiyacıyla bir Doberman'ın egzersiz ihtiyacı tabii ki aynı değil. Doberman çok daha fazla egzersiz edilmesi gereken bir köpek olduğu için burada yine dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, eğer egzersiz rutinleriniz büyük bir ırkı handle edecek seviyede değilse büyük bir ırkı seçmemeniz gerekiyor. Yine burada bir takım yanılgılara düşebiliyor insanlar. Özellikle erkek bireyler küçük ırkın pek taraftarı olmuyorlar. İşte onu gezdirmeye çekinebiliyor. İşte atıyorum 1,80 boyunda biri yanında işte küçücük bir Chihuahua ile gezmek istemeyebiliyor. Tabii ki bu algılardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü köpek bir aksesuar değil. Köpek bir statü sembolü değil. Dolayısıyla da herkesin çocuğu kendine güzeldir. Herkesin köpeği de dünyanın en güzel köpeğidir. Dolayısıyla küçük bir ırkın size vereceği keyif de büyük bir ırkın size vereceği keyif kadar
en az onun kadar keyiflidir küçük ırk beslemekte. Dolayısıyla bu tip endişelerden, bu tip aksesuar algılarından uzak durmak gerekiyor. Büyük ırk sahiplenmenin getirdiği bir takım sıkıntılar olabiliyor. Özellikle söylediğim gibi gezinti ve egzersiz programlarını oluşturmak konusunda kişi yorulabiliyor veyahut da buna karşılık gelemeyebiliyor. Aktivitelerine karşılık gelemeyebiliyor ve dediğim gibi özellikle apartman dairelerinde yaşamak durumunda olan insanların küçük ırk tercih etmesi bazen onların daha fazla işine gelebiliyor. Ancak şu konuda yanılsama oluşturmamak gerekiyor. Köpeklerin konfor algısı evin büyüklüğüyle çok bağlantılı olan şeyler değil. Bir köpeğin mutlu olacağı yer sahibinin yanıdır. Yani köpeğin istediği şey dirsek teması ve ilgidir. Dolayısıyla hiçbir köpek ev küçük olduğu için orada oturmak istemez gibi bir algı çıkartmamak gerekiyor. İşte biz 2+1 evde oturuyoruz. Burada işte bir boxer'ı besleyemeyiz diye düşünmeyeceksiniz. Çünkü bu düşünce tamamen yanlış bir düşünce olur. Muhafaza koşullarında eğer egzersiz planlarını düzgün organize ediyor, köpeğinizi düzgün gezdiriyorsanız 1+1 eviniz de olsa yetişkin büyük bir köpek de edinebilirsiniz. Orta boy bir ırk da edinebilirsiniz. Bunun evin metrekaresiyle bir bağlantısı yok. Bir kangal sahibi de olabilirsiniz. Tabii ki kangal gezmeyi çok seven bir köpek. Açık alanda olmayı çok seven bir köpek ama siz eğer bu konuda köpeğinizi doyurabiliyorsanız köpeğinizi 2+1 evde de bakabilirsiniz bir kangala. 2+1 evde de mutlu bir hayat sunabilirsiniz. Ama küçük ırk mı büyük ırk mı seçimi konusunda söylediğim gibi özellikle barındırma koşulları ve biyolojik ritminiz, gün içerisinde köpeğe ne kadar zaman ayırabileceğiniz, egzersiz planlarını nasıl organize edeceğiniz, sık seyahat edip etmediğiniz, seyahatlerinizde köpeğinizi beraberinizde götürüp götürmeyeceğiniz gibi kıstasların hepsi bu seçimi manipüle edecektir. Ama eğer bu tip kaygılarınız, endişeleriniz yoksa her ırka yönelebilirsiniz. Tabii ki hep söylediğim gibi köpek sahiplenirken illa bir ırkı olması da gerekmiyor. Hibrit bir köpek, melez bir köpek, mix bir köpek de edinebilirsiniz ki hep söylüyorum barınaklar ve sokaklar birbirinden güzel, sağlık açısından ciddi donanımı olan, melez olduğu için daha dayanıklı ve dirençli olan saf ırkların taşıdığı hastalıklara sahip olmayan bir sürü güzel köpek var. Bir köpek sahiplenmede eğer büyüklük sizin için bir kıstas olmayacaksa, böyle takıntılarınız yoksa ya da ihtiyaçlarınız doğrultusunda buna ihtiyacınız yoksa barınaklardan da küçük kalabilecek orta boyda büyük ırk köpekleri de edinebilirsiniz ya da sahiplendirme sitelerinden birbirinden güzel köpeklere ulaşmanız mümkün.